Yaşadığını sanıyorsun, sonra bir şarkı çalıyor, yaşayamadıkların geliyor aklına. Hayallerin, özlemlerin, yarım kalanlar veya hiç başlayamadıkların. Sonra mı, sonrası hep ziyan. Ne güzel demiş Nazım Hikmet, yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir. Hayat işte, kırmayayım derken en çok sen kırılıyorsun. Üzmeyeyim derken en çok sen üzülüyorsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, olduğunuz yerde değil, düşündüğünüz yerdesiniz. Ey gönül, varlığı en güzel anlatan yokluktur. İnsan kaybedince anlamaz mı elindekilerinin kıymetini? Bundan sonra sadece yaşanacak güzel günler için müsaitim. Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Sabırlı insanlara dikkat edin. Onlar sabırları tükendiğinde gemileri değil, limanları yakarlar. Güven hissi veren en kısa cümle, seni Allah'a emanet ettim. Adalet hissi veren en kısa cümle, seni Allah'a havale ettim. Herkes yerini kendi seçer ve herkes yüreğinin ekmeğini yesin. Ne ölümün hüznü var, ne hayatın neşesi. Nasılsın samimiyetsizliği ile iyiyim sahtekarlığı arasında bir yerdeyiz. Her şeyi söyleyen bakışlar da var. Hiçbir şey ifade etmeyen sözler de. Kimse boşuna girmemiştir hayatınıza. Ya imtihandır ya armağan. Ey aşık, korkma, sev. Öldüğün yerde değil, dirildiğin yerde sev. Sana mana katanı sev. İki iken bir olabileceğini sev. Ona sahip çıkamam diye korkma. İkinize de sahip çıkan var nasıl olsa. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Bir bakmışsınız, yoksunuz. Ben gidiyorum dediğimde gitme diyen birini değil, ben de geliyorum yalnız gidemezsin diyen birini istiyorum. Gözyaşım olsan yüreğimden uzaklaşma diye içime ağlarım. Hayattaki en büyük yanılgılardan biri de acılarını gizleyen insanların mutlu sanılmasıdır. Ah be yüreğim, doya doya sevemedik ki biz, kanata kanata sevdirdiler. Al eline aşk tesbihini, sen beni çek, ben de seni. Hadi senlikten, benlikten geç. Bul şimdi hem bendeki hem sendeki bizi. Mevlana Hazretleri. Ömür boyu süren hasretler vardır. Ne yaşarsa yaşasın bir yanı eksik kalır insanın. Yetenek dinginlik içinde ortaya çıkar. Karakter ise dünyanın fırtınaları içinde. Ben ölürsem beni unutur musun dedi. Sen ölürsen
seni unutacak kadar yaşamam dedim, sustu. Mutluluğunu yüksek sesle anlatma. Çünkü hasedin uykusu oldukça hafiftir. Sizi üzen birine sizi çok üzdüğünü anlatmaya çalışmayın. Umurunda olsaydı üzmezdi zaten. Sözün bittiği yer neresi deseler, senin üzüldüğün an derim. Ne tuhaf değil mi? Aslında hiç sahip olmadığın birisini kaybettiğini sanmak. Bazen insanlarla aynı dilde konuşamayacağını fark edince farklı dilde susmayı seçersin. Biz gülümseyen, mutsuz insanlarız. Bazı gerçekleri bilmek istemezsin. Çünkü ayrıntıları acıtır. Hiç kimseyi geçmişi üzerinden yargılama. Unutma ki elmasın da geçmişi kömürdür. Ucu kırık bir kalemle hiçbir şey yazamazsın derler. Bence yanılıyorsunuz. Mesela kırılan ümitleri çok rahat yazabilirim. İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevindiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız. Etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliğidir. Bazen git denilmez, kapı üzerine kapatılır sessizce ve gitmek zorunda bırakılırsın. Ne yazık ki içleri kin, öfke ve nefret, dışları tebessüm ve uygarlık kokan insanların arasında yaşıyoruz maalesef. Sevgili kendim, baştan başlamaktan korkma. Belki de yeni hikayeni eskisinden daha çok seveceksin. Gerçek sevgi sabırdır. Her şeye dayanır. Affeder, çabalar, gerektiğinde susar. Kabullenir ama asla bitmez. Size özel olduğunuzu hissettiren adamları sevin. Kaldırım arasında yeşermiş papatya gibi ziyan ömrü. Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Çünkü kazanmak için kaybetmek gerekir. Ve bazen de yorgun bir mısrayım şu hayatta. İnsanların her zaman tavsiyeye ihtiyaçları yoktur. Bazen sadece ellerini tutan bir ele, kendilerini dinleyen bir kulağa ve onları anlayan bir kalbe ihtiyaç duyarlar. Sanki çok ömrümüz varmış gibi beklemeyi öğretiyor bize hayat. Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz. Gönüllerde sis var galiba. Kalp kalbi de görmüyor artık. Yüreğinizi emanet ettiğiniz insan sizi incitmişse defalarca onu Allah'a
emanet etmenin vakti de gelmiştir çoktan. Yarın çok geç olabilir. Bu cümleyi asla aklınızdan çıkarmayın. İnsan bazen kendi içiyle konuşur, susa susa. Aynı duyguyu paylaşan kederli ruhlar birbirleriyle karşılaştıklarında huzur bulurlar. Özlüyorum çocukluğumda hiçbir şey düşünmeden uyuduğum geceleri özlüyorum. İnsanlar sizi kendilerini anlattıkları gibi değil, size yaşattıkları gibidir. Kimini erken, kimini geç öğrenirsiniz ama öğrenirsiniz. Herkes herkesi aynı sevemez. Dostlarım, kimileri gururun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. Huzur, söylemediğini söyleyebilmek, inandığını yaşamak, bir faturası da varsa bunu ödemeye hazır olmaktır. Kalp kırdıktan sonra özür dilemenin pek faydası yok. Mezara dikilen çiçek öleni diriltmez. Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer, halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun. Severken vazgeçmiş insanı hiçbir şeyle korkutamazsınız. Anlarsın ki aslında kimsenin farkı yoktur kimseden. Biri daha iyi yalan söyler, biri daha iyi oynar oyununu, hepsi bu. Kime sorsam ben senin mutluluğunu istiyorum dedi. Ne kastınız vardı mutluluğuma, anlamadım gitti. Şurama batan diyor şair, şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdi. Yeterince gece oldu, artık sessizliği sonuna kadar açabiliriz. Seni iki şey anlatır, hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavır. Mevlana Hazretleri. Sevmek, sevdiğin kişinin her şeyini sevmektir. Sevmek, sevdiğiniz insanın bütün yaralı geçmişini, bütün acısını sevmektir. Sen mi gideceksin şimdi bütün sevinçlerde, toplayıp bavulunu gidecek seninle? Mutlulukta gülümsemesini terk edecek, huzurda huysuzlaşacak çocuklar gibi. Umut zaten en ön koltuğa oturmuş senden önce dahi. Gidiyorsun ya, şehirde silahlar okunacak, ışıkları sönükleşecek, atları koşmayacak eskisi gibi. Çiçekler açmayacak, güller kokmayacak. Gitme. Günün özeti, ömürden bir gün daha bitti. Bazen insan ben iyiyim dediğinde gözlerinin içine bakıp iyi değilsin biliyorum diyecek birine ihtiyaç duyuyor. Boş yere canı yanmaz insanın. Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair ya da bir fazlalık geçmişten gelen. Sevildiğinizi hissetmediğiniz hiçbir yerde kalmayın. Hissetmek diyorum, sanmak değil.
Derdini insana değil suya anlat. Çünkü su alır götürür, göl biriktirir, insan ise alır dağıtır. O kadar çok ölen var ki içimizde artık, hepimiz yürüyen mezar gibiyiz. Yaş ilerledikçe kelimeler kısalıp, suskunluklar uzuyor. Öğreniyor insan, her şey herkesle konuşulmuyor. En masum yürekleri yok edecek kadar zalimsin dünya. Bir insanın yaşına değil yaşadıklarına bak, dışına değil yıpranmış yüreğine bak. Çiçek açmış gibi duruşuna değil ayaz vurmuş dallarına bak. Kabul edelim büyümek hepimizi incitti. Gizli yarası olanın gözyaşı da gizlidir. Her susanı dersiz, her güleni gamsız sanmayın. Günler geçer, aylar geçer, bir bakarsın yıllar geçer. Ömür ne ki şu alemde, bir nefestir, gelir geçer. Yapayalnız dolaşıyor bu çağın insanı, çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine. İnsan susunca konuşmuyor sanılır, oysa en şiddetli kelimeler suskunluğun içinde saklıdır. Belki de tek suçumuz vardı. Elini vicdanına koymayan insanları kalbimize koyduk. En büyük demlik insanın yüreğidir. Acıyı içinde demler. Marifet bunu dışarı tebessüm olarak süzmekten geçer. Bir dal kırılır insanın gönlünde, sonra hiçbir rüzgar ilgilendirmez artık olanı, olmayanı, olmakta olanı. Önemli olan yürüdüğünüz yol değil, o yolda yürürken kalbinize koyduğunuz niyettir. Özlemenin acıması yoktur. Kalbini sökercesine acıtır ve özlemek öyle bir duygudur ki gitsen gidemezsin, kalsan kalamazsın, çaresizliktir. Hassas insanlar kimseyi rahatsız etmemek için hayatı parmak ucunda yaşar. Ses yapmadan hayata devam eder çünkü bütün gürültü içindedir ne yazık ki. Bazen düştüğünü sanırsın, oysa ki o düşüşle sana yeni bir hayat bahşedilir. Farkında mısınız? Üzüntünüz sinire dönüşene kadar kimse fark etmiyor ve sonra suçlu siz oluyorsunuz. İnsanlar diyorum, yaşamadıkları şeyler konusunda ahkam kesmeyi severler. Bırak herkes layık olduğu gibi yaşasın. Bırak kendini vazgeçilmez sananları. Bırak ki herkes neyi kaybettiğini de, neyi mahvettiğini de anlasın. Ansızın karşıma çıkaracağın mucizelere çok ihtiyacım var Allah'ım. Sadece senin ol demenle olacak mucizeler. Şükürler olsun Rabbime. Kimi insan derttir, kimi insan derman. Kimine yaklaştıkça, kiminden uzaklaştıkça iyileşirsiniz.
Lambadan çıkan cinin, dile benden ne dilersen cümlesine bile canının sağlığı diyecek insanlarız biz. Kimseden beklentimiz yok, elhamdülillah. Şuramda bir gurbet var, ne varılıyor ne gidiliyor. Söylesene hafız, ağızdan laf almak yerine gönülden dert almayı ne zaman öğreneceğiz? İnsan çalar saat değildir, erteleyip duramazsın. Bugün aramazsan yarın bulamazsın. Küsmüşüz dünyaya, içimizdeki kırgın bir heves, aklımızda yorgun bir düş, elimizde yarım bir çay bardağı, sustuklarımız kendimizden bile daha ağır. Hüznü yüzü. Açıklamalarla vaktini harcama, insanlar sadece duymak istediklerini duyar. Kim demiş fakiriz diye? Hayattan aldığımız derslerin hepsi çok pahalıydı. Bıraktım artık nedenini, niçinini, niyesini sormayı kendime. Varsın yol nereye götürürse gitsin oraya ömrüm. Ben çok alışmışım kendi şiirimi kendim okumaya. Ben çok alışmışım kendimde kalmaya. Ben çok alışmışım yalnız kaldığımda şiir olmaya. Ben bir daha geri gelmeyecek olan bir ömür harcadım. Emek verdiğim her şeyin gözümün önünde göz göre göre ziyan oluşunu izledim. Herkesi kendim gibi sanan gönlüme de kırgınım. İnsan yaptığı yanlışlara değil, yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülüyor. Sorsam bana kaç kere aklıma geldiğini, bir kere derim. Zira geldin ama hiç gitmedin. Ben hep inandım ve inanıyorum duaların uzakları yakın kıldığına, yürekleri bir tuttuğuna. Dedi ki duan çok uzun sürdü. Dedim ki beni inciten herkese dua et. Sevgi değildir her zaman insanları birbirine bağlayan. Ortak acılar vardır belki. Belki de aynı yerden kanıyordur yaralar. Ey can, kimseyi kırma, sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Ey benim yüreğimin nazlı çiçeği, barışın ellere, küsün bana mı? Sana kim öğretti böyle sevmeyi, bayramın ellere, yasın bana mı? Demediler mi gönlüm, her insan dağ değildir, yaslanma diye. Çölüme yağmur olmak varken, neden içime yangın olmayı seçti? Bir dal kırılır insanın gönlünde, sonra hiçbir rüzgar ilgilendirmez artık, olanı olmayanı, olmakta olanı. Bir insanın gönül dilini anlamıyorsanız, ruhuna da dokunmayın, incitersiniz. Söyleyecek çok şeyin olduğunu ama kimseye söylemeye gerek olmadığını hissedene kadar büyümeyeceksin. Duaların yerini hayaller aldığından beri zarardayız. Nefsimin suçu yok, yokluğun soğuk. Vaktinden önce gider mi insan? Gidiyorlar işte.
Duvarda hırkaları, cebinde fotoğrafları, sevdiği türküleri, evdeki yerini, her şeyi dağıtıp gidiyorlar. Hem de gidiyorum bile diyemeden. Bazen ne yaparsan yap, yaranamıyorsun ve yaranamadıkça da yaralanıyorsun. Bizim de var tabii acemi yanlarımız. Bu dünyanın menfaat çarkını çeviremiyoruz mesela. Eskiden küstüm der, çıkardık oyundan. Şimdi sorumluluk diye birini almışlar oyuna, istesen de çıkamıyorsun. İnsan bazen benden bu kadar diyebilmeli. Ah be canımın içi, biraz mümkün olsaydın da şöyle ömrüme katsaydım seni. Can bakışından öpüp de yüreğime yazsaydım seni. Ya sen bana geç geldin, ya ben sana geç kaldım. Bazı kadınlar yanlış yapmak ve yalnız kalmak arasında bir tercih yaparlar. Adamına göre değil, adabına göre, heveslerine göre değil, hislerine göre karar verirler. Sahte bir mutluluk yerine sade bir yalnızlığı tercih ederler. Elbet biz de biliriz lafı en inceden dokundurup içini acıtmasını. Lakin kıyılıyoruz ama kıyamıyoruz sevdiklerimize işte. Haddinden fazla kıymet verip gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes, istisnasız herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara, lazım olur. İnsan kendini biraz geri çekince aslında ben iyi olduğum için aramız iyiymiş farkındalığıyla yüzleşiyor. Sen iyiysen herkes iyidir zaten. Mesele sen kötüyken sana iyi olandır. İşte sen onu kaybetme. Aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekler gördüm. Her şeyimsin diyen hiçler, seninle varım diyen yoklar tanıdım. Bugün hiçbir şey olmamış gibi mi yaşayacağız? Her şey yolundaymış gibi, kimse ölmemiş gibi mi davranacağız? Mutluymuşuz gibi mi güleceğiz? İnsan olan yerlerim çok ağrıyor. Hüznün rengi var mıdır? Hangi kalem çizer hüznü? Kalp sızısını anlatabilir mi insan? Sözcükler her manaya taşır mı? Ölümün resmi çizilebilir mi? Sahi ölüm ne renk? Ne renkti? Bazen öyle bir duruma gelirsin ki oturup hiç tanımadığın bir insana saatlerce içini dökmek istersin. İnsanları gözünüzde büyütmeye gerek yok. Dolu zannettikleriniz boş, boş zannettikleriniz dolu çıkabilir. Sayfalarca yazanın, saatlerce konuşanın etkisi olmaz da iki kelime edenin yankısı unutulmaz. En zor anlarda gelen nasılsın, iyi misin sorusu gibi. Dediler ki neden hep dalıp dalıp uzaklara bakıyorsun? Dedim ki çünkü ben bedenimin olduğu yerde değil, yüreğimin olduğu yerde yaşıyorum. Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde, küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize.
Her şey yolundaymış gibi gülümsemek de çok yoruyor insanı. Bir kelebek ağrısıydı, vakit dardı, mevsim Hicaz'dı. Yetişmem gereken bir ölüm, kaçmam gereken bir hayat vardı. Çocukken güneş olmak isterdim. Sonra anladım ki en iyisi çocuk olmak. Çünkü güneşten sıcaktı kalbim. Büyüdüm derken yaşam denen ayazda üşüdüm. Soğudu buza döndü kalbim. Ne güneş olabildim, ne çocuk kalabildim. Bazı insanların yüreği ne kadar da daracık Allah'ım. İçine ne sevgi sığıyor ne de insanlık. Rüya gibi geçip gitme ey hayat. Daha çok hayallerim var benim. Sebebi olmadığın sorunların muhatabı da olma. Bırak, döken toplasın. Üşümek için kışa, neşelenmek için yaza, hüzünlenmek için sonbahara ne gerek var? İklim insanın içinde. Ruhunda güzellik barındırmayan kimse, başkasının iklimine de bahar olamaz. Kelimeler de mevsimler gibidir, kimi üşütür, kimi yakar. Bazı kelimeler okunur, bazısı da dokunur. Öyle işte, öyle. Şimdi geriye dönüp baktığımda bütün güzel insanlar ve güzel günler çocukluğumuzda kalmış. Sanki hep güzel şeyler eskilerdeymiş de biz sadece zaman dolduruyormuşuz gibi hüznüyüz. Dünyanın en güzel insanları gönlü geniş insanlardır. Ne verecek sevgileri biter, ne de bölüşecek ekmekleri. Susarım ben, kelimelerim sevdiklerimin yüreğinde cümle olmuyorsa eğer. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları, yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına, uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk? Bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğimi. Mevlana Hazretleri. Ölmedim ama içimde de sağ kimse kalmadı. Bir kapı düşün, bir kapı ama iki yöne açılan. Of dersen ateşe, af dersen aşka düşülen. Zaman ne güzel bir ayraçtır. İnsan olanı da olmayanı da ayırır. Kimseden hiçbir beklentim yok. İyi niyetime dokunmayın yeter. Varsın herkes değişsin, herkesleşsin. Ben yine aynı kalayım. Yanlış olmaktansa yalnız olayım. Her yaşayan sağ sayılmıyor. Diri diri ölenler var. Derdi bilinmesin diye öle öle gülenler var.
Şimdi bir yer bulsam kendime, insan sesinden, şehir gürültüsünden uzak bir yer. Hani sadece kuşların sesini duysam, gözlerimi yeşile bıraksam ve biraz kahve yudumlasam, hani bütün mecburiyetlerimden uzaklaşıp kendimi kendi halime bıraksam, hani fena mı olur biraz nefes alsa ve biraz da kendim için yaşasam, böyle sessiz, huzurlu bir yerde. Uzaklık dediğin öyle yollar, şehirler değil. Ulaşamadığın yüreğin ile yüreğim arasındaki mesafe. Sabahattin Ali çok güzel özetlemiş. Uğruna bir şeyler yaptığınız için pişman etmeyecek insanlar için çabalayın. Sizin verdiğiniz bütün emekleri görmezden gelen insanlar için değil. Çünkü bir şeye boşa emek verdiğinin farkına varmak kadar kırıcı bir şey yok hayatta. Kalp bir kez kırıldı mı hiç kimseye aldırmaz ve hiçbir şeyi umursamaz. Belki de mutluluğun sonu ama huzurun başlangıcıdır. Hayır, ben kısa değilim, sen fazla oldun hayat. Ne boyum yetişiyor, ne yüreğim yetiyor senin oyunlarına. Oysa ne çok sustuk konuşmamız gereken o acılara. Ne çok yandı kalbimiz o sustuklarımıza. Birisi sana zulmettiği zaman ondan intikam alma. Aksine uzaktan izle, kaderi göreceksin. Kader hesabı görmekte eşsizdir. Noktadan sonra bitmeyen yazıları, bitti artık dedikten sonra bitmeyen konuşmalar, geçti artık dedikten sonra geçmeyen acılar var. Nasıl gidilir bilmem ki biletsiz, kimsesiz, her şeyi geride bırakarak uzaklara. Zaten hiçbir acı sığmıyor ki kahrolası şu bavullara. İnsan insana dua eder, şiir yazar, çay demler. Kalp kırmakta neyin nesi? O kadar çok şeyden vazgeçmişim ki içinde kendim olduğunu sonradan anladım. Ne olur affet, bir daha üzmem seni dediler. Affettikçe mahvettiler. Kötü günde eksik olan birine iyi günde ihtiyaç kalmaz. Değer verdiğin insanların vefasızlıklarını görünce kıymet bilene denk gelesin temennisi ne büyük duaymış diyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, olduğunuz yerde değil, düşündüğünüz yerdesinizdir. Ne kadar güzel bir söz, öyle bir yolcu ol ki dünyayı kendine azık et, yazık etme. Seni anlıyorum diyen insanlara de ki, hissetmediğin bir şeyi anlayamazsın. Yaprak gibi düşer insanlarda, kimi akla, kimi kalbe, kimi ayaklar altına. Asla kimsenin umudunu kırma, belki de nasip oldukları tek şey odur. Herkesin yükü var bu hayatta, kimi kaderini,
kimi de kederini taşır heybesinde. Hasretlerle geçen bir hayat işte, hem her yere hem de hiçbir yere ait olamamak. İnsanlar iyi biri olmaktan çok iyi biriymiş gibi olmayı öğrenmiş. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey, sevdiğinin diline dua olmaktır. Hayatımda yaptığım en doğru şey susmak oldu. Konuştuklarım kadar acıtmadı canım. Ya vazgeçersin ya vazgeçilirsin. Arası yok, zorlamayın. Öyle ki sen bile kalmaz senden geriye. Kaybettiğimiz her şey bir kayıp değildir. Değerimizin farkında olmayanları bırakmak yeni bir hayattır. Eve gidince haber ver diyen biri varsa hayatınızda, onu asla kaybetmeyin. İnsan bazen kendi içiyle konuşur, susa susa. Suya yazıyorum artık yüreğimdekileri, ne taşıyor ne de haddini aşıyor. Yorgun adamları sevmek lazımdı belki de, acıyı derinden bilen, acılarına teselli olan, dinleyen ve dinlendiren, sakalları parfüm değil de güven kokan, makyajını değil de gözlerinin gülüşünü seven ve sen kendinden vazgeçsen bile senden vazgeçmeyen. Böyledir bizde sevmek. Kedi olsun, insan olsun, böyle içten, böyle sarıla sarıla, böyle koklaya koklaya. Sevdiğin kadar bekler, sevdiğin kadar affeder, sevdiğin kadar kırılırsın ama asla sevdiğin kadar sevilmezsin. Sonra bir yaprak konar gönlünün bir kenarına, anlarsın sonbahar gelmiş. Ne yaprakta takat kalmış tekrar rüzgara kapılacak, ne de gönlünde onu ağırlayacak derman. Zenginlik kimsenin senden alamayacağı değerlerin toplamıdır. Senin bilgindir, ahlakındır, özgüvenin, terbiyen, letafetin, tebessümündür. Usta be, şimdi herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız. Çok erken geçtik hayattan, çok çabuk yorulduk. Oysa henüz yarısını bile gelmedik yaşamın. Her şeyi çok iyi anlamanın, her şeyin boş olduğunu bilmenin verdiği yorgunluk bu. Genç ihtiyarladık. Efendim, ben Ömer Hançeri. Rabbim yüreğimizdeki güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Ortak parolamız sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki sevgiyi sevdiklerinizden esirgemeyin. Bu kadar kötü olan bir düzende iyi olmak işte kolay değil aslında, ama bizler iyi olmak için yine mücadele edelim. Çünkü bu dünyanın iyilere ihtiyacı var. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle kalın inşallah.